Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi değerli metallere hızlıca bir bakalım. Gümüşle başlayacağım. 32,5-31,80 desteğimiz şu an için çalışıyor. Burada satışlar 31,80'e doğru sarkacak olursa aşağıda 31,50-31,30 gene önemli bir bölge olacak. 31,80 altında 31,30'lara kadar bu 50 centlik alanda gün içi sarkmalar yaşanabilir. Bunda panik olmamak gerekir. Önemli olan haftanın kapanışıdır. Yani burada gördüğümüz son 5 mumun kapanışının nereden geleceği önemlidir. Ancak şu an için bir tepki de aldığımızı görüyoruz. Düşük zaman dilimlerinde önemli seviyelerimizi şimdi belirleyeceğiz. Ancak haftalık analizde, günlük grafiklerde, haftalık analizde bu konuda da bir eleştiri gelmiş. Sonuçta haftanın analizini yapıyoruz ve bunda da günlük grafikleri kullanıyoruz. Olması gereken budur. Bu hafta için 31.80 aşağıda kritik bölgemiz olmaya devam ediyor. Şimdi buradan düşük zaman dilimlerine geçecek olursak burada ne demiştik? Yukarıda 33.14 kırılması gerekiyor. Bir tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için dedik. Fakat bu bölgede dirençle karşılaşıp tekrar satışa dönüp hatta yeni bir de dip oluşturmuş durumdayız bu hafta açılışla birlikte. Son oluşan diple birlikte yeni bir direnç bölgemiz de oluştu. 32.90, 32.77 bölgesi. Bu bölgenin üstüne atması durumunda bir tepki sürecini takip ediyor olacağız. Ancak burada da gene 33.14 karşımıza çıkıyor. Minimum tepki sınırı olarak. Maksimum ise yukarıda 33.67'yi takip ediyor olacağız. Bu direnç kırılmadığı sürece gelen yükselişler tepki olarak kalacaktır ve tekrar satışa dönme ihtimali olacak. Ancak aşağıda haftalık kapanışlarda 31.80 korunduğu sürece de yükselişlerin devamı bekleniyor olacak. Ancak şu an için olası yükselişlerin bir tepki olduğunu unutmayalım. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da ne demiştik? Tarihi rekorlar, yeni zirveler oluşuyor fakat gelen alımlar zayıf kalıyor demiştik. Bakın burada da salı ve çarşamba günü 2 günde yaşadığı yükselişi perşembe günü tek günde tekrar geri almış durumda. Dolayısıyla bu da aslında alıcıların ne kadar zayıf, satıcıların ise devreye girdiğinde ne kadar güçlü olabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla altında yeni alımlar çok uygun olmayabilir. Burada da takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz 2670-2632 bölgesi olacak. Burada 2600'lere kadar sarkmalar yaşanabilir. 2600 altındaki kapanışlar orta uzun vadeliler için nispeten sıkıntılı bir süreci gösterecektir ancak 2483-2447'ye kadar olan geri çekilmelerde düzeltme olarak kalacaktır. Kısacası 2600 altına inmediği sürece orta uzun vadeliler için her ne kadar alımlar zayıf geliyor olsa da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için 2738 altında kalıcı olması gerekiyor demiştik. Burada bir ihlal aldık ve sonrasında güçlü bir tepki de geldi. Fakat bakın alımlar bir önceki direnç bölgesinde bir ara dirençtir hatta burası. Bu bölgeden tekrar satışlarla karşılaşıyor. Dolayısıyla şu yatay bantta belirsiz bir süreç yaşıyoruz. 2762 geçilecek olursa yükselişler, aşağıda ise artık 2730 kırılacak olursa düşüşlerin devamı beklenir. Bu da daha önce de söylediğim gibi 2673-2666 kısa vadeliler için düzeltme sınırıdır. 2666 altındaki kapanışlar 2600'ün önünü açacaktır. O nedenle kısa vadeliler bu destekler kırıldıkça risk azaltmaları daha sağlıklı olacaktır. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın aşağıda 895'ten başlayan bir yükseliş süreci ve bunun minimum düzeltme sınırından bakın Fibonacci %38.2'den şu an için destek almış durumda. Fakat burada gelen bu tepkiler yükselişi gösteriyor mu? Düşük zaman dilimlerinden şimdi bakacağız. Burada 996 kalıcı olduğu takdirde aşağıda 952-940 aralığına kadar satışların derinleşme ihtimali var ve bu tür bir hareket düzeltme olarak görülecektir. 946 kapanışlar düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar 895'lerin gündeme geleceği bir süreci bize gösteriyor olabilir. İşte bu noktada da düşük zaman dilimleri bizim için oldukça önemli. Burada son analizde 1003 önemli olacak demiştik. 1004'e kadar bir yükseliş gelse de buradan tekrar satışlar aldık. Bu da daha henüz bir aslında tepki sürecine giremediğini gösteriyor platinin. 1050'lerden başlayan şu düşüşün daha henüz tepkisini
sinyalini dahi veremiyoruz. Burada 1004 geçildiği takdirde bir tepki süreci başlar ve bu da maksimum 1026'lara kadar, tam bölge vereyim, 1027-1024'e kadar devam edebilir. Bu maksimum tepki sınırıdır. 1027 geçildikten sonra ancak tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz. Fakat şu an için yukarıda 1004 direnci korunduğu sürece satışlar 940'lara doğru devam edebilir. Şu an içinde bakın destek bulduğumuz yer de çok önemli. 940'lardan başlayan şu yükselişin maksimum düzeltme sınırından şu an için destek bulduk. Ancak 1004 geçilemezse bu destek bölgesinin kırılma ihtimali güçlenecek ve tekrar 940'lara doğru bir satış alma riski gündeme gelecek. Dolayısıyla platin için kısa vadeli yukarıda 1004 geçiliyorsa yükselişler, tepki en azından geliyor diyeceğiz. Aşağıda da 980 kırılacak olursa 940'ların önü açılmış olacak. 960-967 aralığında bir ara destek bölgemiz var. Fakat ana beklentimiz bizim burada tekrar 945-940 bölgesine doğru satışların devam etmesi olur. Yukarıda 980 desteği kırıldığı takdirde. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'un günlük grafiklerinden baktığımızda çok bir değişen durum yok. Burada bir fincan kulp formasyonu oluşacak mı diye takip ediyoruz. Aşağıda uzun vadeliler için 1079 önemli olacak. Kırılması durumunda aşağıda 984-949'a kadar olan geri çekilmeler bu formasyonun teyidi anlamına gelen düşüşler olacaktır. Sorun yok. 949 altına inecek olursa bu sefer de yatay bandın teyidini almış olacağız ve tekrar 800-810'lara doğru satışların devam etmesi beklenir. Ancak şu an için 1079 kırılmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Bu kulp hareketini de daha kısa tutarak tekrar dönme ihtimali gündemde. Buradan Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 1050'den başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırının da artık altına inmiş durumda. Ancak şurada bakın yatayda gene bir patern oluştu. Yukarıda 1139, 1140 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda ise 1098 önemli destek bölgemiz olacak. Kırılması durumunda 1081 ara destektir ancak ana beklentimiz aşağıda 1059-1045 artık. Uzun lafın kısası burada 1140 geçilmediği sürece 1060-1045 aralığı gündemde olacak. Evet, değerli metallerden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.